Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir bileklik yapımı öğreneceğiz. Patchwork bileklik diyebiliriz buna. Ben bunu patchworklerin dizaynlarından yararlanarak çıkarttım. Oldukça uzun bir çalışma. Sadece mantığını anlamamız gerekiyor. Onu da ben anlatmaya çalışacağım size. Şimdi burada çizimini sizinle paylaşacağım. Bunun çıktısını alacaksınız ve benim gibi çalışmanızı istiyorum. Önünüze koyduğunuzda birebir ölçülerde arkadaşlar bu. Örneğin şu şekilde koyduğumuzda bakın birebir ve bunu şu şekilde böylece birleştiriyoruz. Daha uzun yapmak isterseniz uç tarafına bir tane daha ilave edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra mantığını çözdüğünüzde nasıl ilave yapacağınızı da kendiniz çıkartabilirsiniz. Şimdi bunun için gerekli malzemeleri söyleyeceğim. Ve inanıyorum buna sabırla yaklaşıp yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bütün çizgi bölümleri şöyle çizgili bölümler var görüyorsunuz çizmiş olduğum. Bunların hepsini belirlemek için daha koyu renkli boncuklar kullandım. Şunları şu şekilde belirlemek için daha koyu boncuklar kullandım. Bunu yaparken daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz onu kullanmayabilirsiniz ama çok düz olur. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz zaten şimdi. Onun dışında kristaller var arada. 4 milim kristallerimiz var. Swarovski ve çek kristalleri. Şunlar çek kristalleri arkadaşlar. Onları malzemelerde zaten şimdi belirteceğim size. Ve sabırla yapacağınıza inanıyorum. Şimdi malzemelere geçelim. Neler kullanacağız? Belki bu yapacağımız bileklikte kristalleri koymayabiliriz. Onların yerine daha farklı bir dizayn yapabiliriz. Önce alt şablonunu örelim. Ondan sonrasında sizlere bunu nasıl yaptığımı tabii ki gösteririm. İster bunu yaparsınız, isterseniz çiçekli olarak bir tane deneyelim. Onu yaparsınız. Şimdi malzemelere geçelim. Bu bileklik için arkadaşlar, bu bileklik için 3 renk daha doğrusu kristal gerekiyor. Ben şöyle kullandım. Gördüğünüz gibi 2 renk Swarovski, bir tane de burada çek kristali, şu ara siyahlı bölümlere, yani şuradaki şu bölümlere çek kristalleri kullandım şu şekilde. Siz de kendinize göre dizayn edebilirsiniz bunu. Bunlar 4 milim, her üçü de 4 milim ve 3 renk 11.0 kum boncuk kullandım. 3 renk, yani şu kenar kısımlarına dediğim gibi koyu renkli seçmeye çalışın ki belirgin hale getirsin. Gördüğünüz gibi tam bir patchwork deseni bu. Ve kapama için arkadaşlar yine çıt çıt kullanıyorum. Siz bunun yerine yine tabi bileğinizin kalınlığına göre de şöyle ucuna bir başka türlü bir kapama kullanabilirsiniz. Ama benim bileğime uygun oluyor bu şekilde. Tam 0 kapatıyorum. Daha kalınsa bileğiniz ilave yaparak, bu şablona ilave yaparak devam edebilirsiniz. Evet. Ve ip olarak ip kullanabilirsiniz. Gene bizim ipimizi kullanabilirsiniz. Veya Fireline kullanabilirsiniz. Bu ip oldukça sağlam biliyorsunuz. Evet. Onun dışında da boncuk iğnemiz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim.
Evet arkadaşlar, şimdi yapımına başlıyoruz. Şu köşeden arkadaşlar başlıyoruz yapmaya. Buradan ve çizgileri böyle takip ederek yaptıklarımızı da şablonun üzerine yerleştirerek ve şablonu takip ederek yapacağız. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde yapmaya başlayalım. 16 tane gri boncuk alıyorum. Tane. Şöyle diyeyim. Her bir kenarında 4 boncuk olacak. Şöyle. Şu. On tane alıyorum. İpimi kesmiyorum, ortalıyorum. Ve şöyle şekilde geliyorum. 4 taneden geçiyorum. Şu. Şimdi araya bir sarı ve 4 gri alıyorum. Bir sarı alıyorum ve buraya giriyorum. Şu. Şöyle. Şimdi ilerliyorum. Bunu getiriyorum. Şöyle şablonumun üstüne koyuyorum. Burası şöyle içeride olacak. Şu kısmı içeride olacak. Şöyle. Ve bu kenar kısımları burası ve burası siyah olacak. Şu kısım ve bu kısım siyah olacak. O nedenle buralara siyah koyacağım. Evet, şimdi siyah koyalım. Bir sarı, 4 siyah. Şu. Bir sarı. Bunu buradan dönüyorum. Şu. Şimdi tekrar 4 tane ilerliyorum. Şu. Buraya da yine siyah koyuyorum. Neden? Bakın. Şöyle düşünüyorum. Mesela burası siyah. Şu kısım da siyah olacak. Şöyle. Şimdi tekrar sarı, her birinin başına birer sarı koyarak şöyle buraya giriyorum. Şimdi demek ki iki kenar siyah olacak. Diğer iki kenar gri olacak. Şöyle geldim buraya. Şimdi tekrar 1 ve 4. Şu. Buradan giriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra işlerimiz biraz daha kolaylaşıyor. İlk baş her işte olduğu gibi biraz zor olabiliyor. Bunları 4'e tamamlıyoruz, sarıları.
Buradan çıkıyorum. Şimdi geldim buraya. Bir bakalım pozisyona. Şu şekildeyiz. Şöyle. Şimdi bunları 4'e tamamlayacağız. Yani 2 tane daha ilave ediyoruz. Şu. Buraya. Buradan çıkmışım. Ve hepsine diğer ikili sarılara da ilave ederek devam edeceğim. Ama giderken hep böyle dolaşarak gitmem gerekiyor. Şu. Buradan ilerliyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi geldim buraya. Çeviriyorum. Bunu da 4'e tamamlayacağım. 2 aldım. Buradan çıkmışım. Yuvarlak bir şekilde şöyle ilerliyorum. Yine bu şekildeyken bakın böyle gidiyorum şuradan. Şu. Şimdi buraya çıkıyorum. Hep yolundan gitmeniz gerekiyor. Şöyle. Şimdi bunu 4'e tamamlayacağız. Buradan giriyorum. Şu. Şöyle. Ve döneceğim. Tekrar. Bakın böyle geçmiyorum. Çünkü bunlarda hep çalışacağız biz. O nedenle benim geçtiğim gibi geçerseniz işiniz daha düzgün olur. Buradan ilerliyorum. Şu. Şimdi bunu da 4'e tamamlayalım. Şöyle. 4'e tamamlayalım. Giriyorum. Şöyle yine. Ve buradan buna çıkıyorum. Şu. Şimdi bir bakalım nasıl olacak. Şöyle bakın şablonun üstüne yerleştirdim. Ve ipim burada. Şu. İpim burada. Demek ki ben bu kenarı yapacağım. Şu kenarı yapacağım. Ve dışarı koyacağım. Yani şimdi burada 2 sıra var. Bir dışarıda bir içeride. Ben şimdi nasıl yapacağım? Bakın şunun aynısını yani şunda olmam gerekiyor. Bunda olmam gerekiyor. Ve buraya şöyle siyah ve gri koymam gerekiyor. Şöyle koyarak üstüne gidiyorum bakın. Buraya ilerledim. İlerledim. Şu an içeriden çıkmış durumdayım. Bakın şöyle koyuyorum. Şimdi buraya önce gri, bir sarı ve 4 siyah. Şöyle. Bunu alıyorum. Şu şekilde getiriyorum. Buradan giriyorum. Şu. Evet, şimdi 4 gri'nin içinden geçiyorum. Ve burada sarıyı dörtlü hale getireceğim. Yani 3 tane alıyorum. Şu. Şimdi bunu şöyle yerleştireyim. Şu şekilde. Bakın şu
buraya bu bacağı, yani şu bacağı, şunu yapacağız. İlerleyip ona gelmem gerekiyor. Şöyle. Ve burada siyah boncuklarımız olacak. Şimdi ilerliyorum. Şöyle. Buraya geldim. Burada siyah boncukları içeri koyacağım. İçeri koyacağım ne demek? Yani şuraya koyacağım. Ben şablona göre gidiyorum. Buraya siyah, şu şekilde geliyorum. 4 siyah, bir sarı, 4 siyah alıyorum. Pardon, gri alıyorum. Şu. Bunu buradan çıkmışım. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi ilerleyip şöyleyim. Bakın buradan girdim. İlerleyip sarıya geliyorum. Şu. Şimdi sarıya dörtlüyorum. Şöyle sarıyı gene dörtlü grup yapacağım. 3 tane alıyorum. Buradan giriyorum. Şimdi gene şablonumu koyuyorum üstüne. Bakın böyle. Şu şekilde. Benim şimdi hanginde olmam gerekiyor? Bu şekildeyken. Bakın. Ya bunda ya bunda. Ama burayı kapatacağım için şuraya gelmiş olmam lazım. Bakın tam bunun karşısını yapacağım. Ve bu içeride olduğu için de hepsi gri olacak. Yani bu sırada gri, bu sırada gri olacak. Dönüp buraya gelmem gerekiyor. Evet, şimdi geliyorum. Şöyle dönüyorum. Şimdi dikkat edelim. Buraya geldiğim zaman karşıdaki sarı boncuğum var. Bakın şöyle. Demek ki sadece gri alacağım. Şu. Bu griyi alıp buraya gireceğim. Şuraya. Şöyle. Bunu buraya kapatıyorum. Şu. Şimdi altının grisini de yerleştirelim. Şu. Bunu da buradan yerleştiriyorum. Şimdi bakalım nasıl oldu. Şöyle. Bu şekilde. Bakın siyahlar siyah. Bu da burada. Diğer yerleri de gri olarak kaldı. Şimdi ortadaki 16 boncuğu birbirine tutturmam gerekiyor. Şu burada. Ama hiçbir zaman böyle gitmeyin. Buradan önce dönün. Şöyle. Ve turluyoruz içine. Böyle turluyorum. Şimdi bir kez turladıktan sonra şöyle koyuyorum. Benim şuraya yapmam gerekiyor. Buradan da devam edebilirim. Buradan da devam edebilirim. İlerleyip geleyip sırayla gidelim. Şuradan devam edeyim. Şimdi ilerliyorum. Mantığını anlamanız gerekiyor. Ondan sonrası siz kendiniz de bir şekilde yapacaksınız. Buradan dönüyorum. Bakın mesela hemen buraya girmiyorum ben. Böyle girmiyorum.
turlayıp gelmem gerekiyor. Şimdi bakın tekrar koyuyorum böyle bunun üstüne. Buraya siyah koymam gerekiyor. Bakın siyah. Bunu yapacağız. Çizgisi olacak. 4 tane siyah. Bir tane sarı. 4 tane gri alıyorum. Şu. Ve bunun şuradan giriyorum. Şu. Bu şekilde. Şimdi aşağı inip sarıyı dörtlü yapacağız. Pas geçiyorum. Sarıya geliyorum. Şu. Buna 3 tane sarı alıyorum. Burada. Şimdi bakalım neresindeyiz? Şöyle. Bizim bu kısmı yapmamız gerekiyor. Şimdi ilerliyorum. Şöyle. Hangisini yapmam gerekiyor? Bu bacağı. Ona göre buraya geliyorum. Şöyle. Bakın burada. Buradayım. Şu şekilde. Ve birebir şablona uygun yaptığım için burasını da siyah yapacağım. Şimdi buraya siyah koyuyorum. Ve dış kısmı siyah gri olacak. 4 tane de gri alıyorum. Şu. Böyle duruyor. Bunu getiriyorum. Böyle. Yerleştirelim. Şu. Şimdi buradan ilerleyip şuraya dörtlü grup yapacağız. Şu. Şimdi bakalım şu şekilde. Bakın biz nereyi yapacağız? Şimdi şu kısmı yapacağız. Önce dörtlü grubumuzu yapalım. Çünkü hep gördüğünüz gibi sarılar bizi yönlendiriyor. Geldim. Çıkıyorum. Ve şuraya. Bu. Şimdi şöyle. Burada her iki tarafta gri olacak. Çünkü ortadayım. Yani siyah bir çizgimiz yok. Ve bu bacak var, bu bacak var. İkisini birleştireceğiz. 4 tane alıyorum. Şu. Buna girdim. Tekrar. Bir de buraya. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Ortadaki 16 boncuğumuzu turluyoruz. Bakın şöyle oldu. Şu. Şimdi 16 boncuğumuzu turlayacağız. Sonra bu kısmını yapacağız. Önce bir turlayalım. Ve bu turlarken ne dedim? Çıktığımızdan yani şöyle bunun bağlantılı olan şu. Buradan geçiyorum. Şöyle.
Şimdi turladık. Tekrar buradan geçelim. Şuna inelim. Yani iğnenin nerede olması gerektiği önemli. Buna gelmem gerekiyor. Neden? Bakalım. Şöyle. Bu. Biz şimdi buraya bir parça daha yapmamız lazım. Bunları yapacağız. Buraya yine bakın içerideyim ve siyahla başlamam lazım. Çünkü çizgim var. Siyah alıyorum. Bir sarı, 4 gri. Şu. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi ilerleyip sarıya gelip 4 diyeceğim. Şöyle buraya geliyorum. Şu. Bunu dörtlü yapacağız. Şöyle. Üç tane alalım. Giriyoruz. Ve bizim şu iki bacağı birleştirmemiz gerekiyor. O nedenle buradan ilerleyip buna geleceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Burada dışarı bakın bütün kenarlar siyah olacak. O nedenle ve şu an kenar bölümündeyim. Oraya dış kısma gelen yere siyah koymam gerekiyor. Buraya gri koyuyoruz. Dört taneyi aldım. İçeriden dışarı çıkıyorum. Bakın şöyle. Şu. Şimdi siyahları koyacağım. Şöyle. Şu. Şimdi bakın böyle oldu. Ve içerideki 16 boncuğu birbirine tutturmayı unutmuyoruz. Hemen onu geçirim yapalım. Şöyle. 16 boncuğu birbirine tutturuyoruz. Şu 16 boncuk birbirine tutuldu. Şimdi buradan geliyorum. Şimdi diğer ipimizi alıyorum. Yarım bırakmıştık ya orada. Onu alıyorum ve şuraya geleceğim. Buna geleceğim. Neredeyim? Bakın şuradayım. İlerleyerek şimdi arkadaşlar tekrar şablonun üzerine koyarak gidiyorum bundan sonra. Siyahları şaşırmamak için. Bu şekilde. Demek ki bütün dış kısımlar ve şöyle buralar siyah olacak. Zaten şuradan da takip edebilirsiniz artık. İlk bölümü yaptıktan sonra. Şimdi buraya siyah ve gri olarak yerleştiriyorum. Şu. Buraya koyuyorum. Şöyle geliyor. Buradayım. Şimdi buradan
Şuna geleceğim ve 4 diyeceğim. Hemen bakıyorum, buradayım. Artık şu iç kısımda ki oluşacak küplerin içerisinde siyah yok. Sadece şu kısımda var. Onu şimdi oraya kadar yapayım ben. Şuradan giriyorum. İlerliyorum. Şu. Ve burayı dörtleyeceğim. Şöyle bırakıyorum. Bununla bunu birleştireceğim. Giriyorum. Ve bakın burada siyah yok. Ortadayım çünkü. Önemli. Burası gri olacak. Buraya giriyorum. Karşılıklı birleştireceğiz. Şu. Şimdi tekrar 4. Şimdi bakalım tekrar. Şöyle. Bu iç kısmını turlamam gerekiyor. Bunu turladıktan sonra dörtlü gruptan hangisini çalışacaksam ona geliyorum. Şu. Bakın böyle koydum. Ve şunu da olmam gerekiyor ki şu kısmı yapayım. Şöyle her seferinde bırakıyorum ve dediğim gibi e, özellikle siyah noktalarda koyu renkli boncuğumuzu koyacağımız için nereye koymamız gerektiğini orada bakarak yerleştiriyorum. Şimdi burada benim bu kısma siyah yerleştirmem gerekiyor. Öncelikle dörtlü grubu yapalım. Ve şimdi ilerleyip bu kısma gelelim. Şu. Şöyle. Burada arkadaşlar bakın içeri koymam gerekiyor. Şöyle tuttuğum zaman içerideki çizgide olursa daha iyi duracak. O nedenle şöyle önce 4 tane buraya alıyorum. Buna giriyorum. Şu. Ve buraya 4 tane siyah yerleştiriyorum. Şu. Şimdi turlayacağız. Bunu turluyorum. Şöyle 16'sını birden.
böyle geçmiyoruz. İlla bu şekilde dönüyorum. Şimdi şu ve buraya geliyorum. Şimdi bakalım tekrar. Şu. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Şöyle. Gene bakın içerideyim ve burada bir siyah çizgim var. O siyah çizgiyi yapmam gerekiyor. Şöyle buradan çıkıyorum. Şu. Koyuyorum. Her seferinde bakarak gidiyorum. Bakın. Şimdi. Şimdi buradan ilerliyorum. Buraya dörtlü grubu yapıyoruz. Ve ilerleyip buna geliyorum. Şu. Şimdi bu içerideki iki küpü yapayım ben. Son üst kısma gelince tekrar bakalım nasıl gideceğiz. Buradan nasıl devam edeceğiz. Şimdi şu iki küpü yapalım. Evet, şimdi bu küpümüzü yaptık. Burada siyahı nasıl koyacağız onu göstermek istedim. Burada ve dörtlü grubumuzdayız. Bakın dış kısma siyah gelecek ama önce gri yerleştiriyoruz. Şuna giriyorum. Şimdi siyah. Şuradayım. Buna giriyorum. Şu. Bakalım. Dediğim gibi her seferinde yerleştirip çek ediyorum. Şöyle. Yani dış kısımlar siyah. Şimdi iç kısmı bir turlayıp şuraya geleyim. Evet, şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Buradayım. Ve bakın dışarıdayım. Yani dışarı bakıyor ipim. Buraya benim siyah koymam gerekiyor. 4 tane siyah alıyoruz. Şimdi dışarı bu şekilde alıyorum. Dışarıya siyah, içeriye gri geliyor. Şöyle. Şu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada siyahı yerleştirdik. Buraya geleceğim ve şu kısma küpü yapayım. Buraya da bir küp yapacağız. Sonrasında siyahlar buradan devam edecek. Onları da beraber yaparız. Şimdi ben şu kısımdaki küpü tamamlayayım. Sonra nasıl devam edeceğiz? Beraber ona bakalım. Evet, şimdi buraya bir karemizi daha, küpümüzü daha yaptık. Öyle diyelim. Şu şekilde. Buraya şimdi yapacağız. Ve gördüğünüz gibi burada da tamamı gri olacak. Siyah yok. Ancak şuraya geldiğimde şu sınırı belirlemek için siyahı kullanacağım. Şimdi buraya şöyle geçelim. Buna giriyorum ve grileri yerleştiriyorum. Şimdi bakalım. Şöyle. Bakın burasında da siyah hiçbir şey yok. O nedenle normal gri kullanıyorum. Şimdi iki bacağı birleştirmem gerekiyor. Buradan alttan çıkmışım. Buraya giriyorum. Şu. Şöyle. Şimdi tekrar bunu da buraya giriyorum. Şu. Şöyle.
Şimdi iç kısmı bir turlayacağım. Şimdi şu şekildeyim. Buradaki bölümü yapacağım. Daha sonra buradan devam edeceğim. O nedenle şu kısmı bir tamamlamak istiyorum. Yukarı çıkıyorum böyle. Bakın hep yolundan gidiyorum. Yani hiç ipler arada gözükmüyor. O da önemli. Şöyle. Buradan da buna çıkıyorum. Şimdi geliyorum. Şimdi çıktığım zaman hemen koyup bakıyorum nereye koymam gerektiğini siyahı. Şuradayım, dışarıdayım. Evet, demek ki dış kısma siyah koymam gerekiyor. Şöyle geliyorum şu. Bakın şu. Şimdi dörtlü grubumuza geçeyim. Ve buraya 3 tane bunu alıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bakın şu. Bakıyorum. Bakın her seferinde kontrol ediyorum. Şu zaten dış kısım olduğu için buraya siyah gelmeli. O nedenle siyahlarımı koyuyorum. Ve gri. Şu an bir sarı alalım. Sonra griler. Şimdi şuna giriyorum. Aşağı iniyoruz. Artık bu sisteme alışmış olduğunuzu düşünüyorum. Sadece mantığını kavratmaya çalışıyorum size. Şimdi buradan iniyorum. Şöyle bakalım yine. Şu kısmı yapacağım. O nedenle burada siyah yok zaten. Direkt yerleştiriyoruz. Bacaklar da yapılı. Öyle diyelim. Şöyle bakın şu. Buraya 4 gri yerleştirelim. Böyle buna girelim. Şimdi ikinci parçası. Bunu da buradan girelim. Ve ben şimdi gelip bunun içini turlamam gerekiyor. Onu turlayalım. Bunları unutmayalım. Sırayla yapalım. Turladıktan sonra çalışacağım boncuğa geliyorum. Bu dörtlülerden. Şimdi koyalım bakalım. Demek ki bakın çizgim var. Burada siyah kullanmam gerekiyor. Oraya 4 tane siyah alıyorum. Şimdi koyduktan sonra şöyle gelip dörtlü grubumuzu yapalım. Hemen kontrol ediyorum.
kontrol ediyorum. Burada siyah yok ve şu kısmı yapacağım. Orayı kapatıyorum. Bunu da böyle kapatıyorum. Şimdi içeri girip yine turluyorum. Şimdi yerleştiriyorum böyle. Bakıyorum arkadaşlar. Bu. Şuraya geleceğim. Yani dörtlülerden şu boncukta olmam gerekiyor. Şuraya ilerliyorum. Bu. Burada da bakın siyah yerleştireceğim ama nereye yerleştirmem gerekiyor ona bir bakalım. Evet, şimdi burada arkadaşlar siyahı dışarı yerleştirmem gerekiyor. İçeriye gri alıyorum. Ve dışarı siyah yerleştiriyorum. Şu. Şöyle. Buradan dönüyorum. Şöyle. Bakın sistem aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ben şu kareyi tamamlayayım. Burada nereye koyacağız ona bakalım. Şimdi bu kare kısmı bitirdim. Şuradayım. Burada nereye koymam gerekiyor? Onun da mantığını kavratmaya çalışalım. Şimdi önce zaten şurada siyah yok. Onu koyalım. Bunu yapalım önce. Şimdi burada şu boncuklarda çalışacağız. Bunda ve bunda. Ve içeri koymam gerekiyor arkadaşlar. Şuraya. İçeri kısma koymam gerekiyor. Öyle denk geliyor çünkü şablonda. Alıyorum. Şimdi tekrar gri koyuyorum. Ve şuraya çıkıyorum. Şöyle bakalım. Bu. Şimdi içeriği bir turlayacağız yine ve bu kısmı yapacağız beraber. Şimdi önce ben bunu bir turlayayım. Turladıktan sonra bakın burada turladıktan sonra yolundan gelerek şöyle hiçbir şekilde direkt dik geçmiyorum. Yoksa kasıyor. Buradan böyle gidiyorum. Çalışacağım boncuğa geleceğim. İlerliyorum. Bakın şunda çalışmam gerekiyor. Ona geleceğim. Bunlar önemli noktalar. Hani bakın direkt geçmedim. Şöyle buraya ve buna geliyorum. Şu. Yani köşeler dik durmalı arkadaşlar. Şöyle
Köşeler böyle dik dik durmalı. Başka buradan bir ip geçtiğim zaman kasar. Şimdi şunu yapacağız yine buraya. Ne yapıyoruz? Önce gri. Dışarıda olacak bu sefer. İçi dışarıda siyah olacak. Şöyle giriyorum. Artık anladınız, dörder dörder gidiyor. Araya bir sarı koyuyoruz. Sarıları dörde tamamlıyoruz. Şu. Şimdi yine çalışacağım, boncuğa geleceğim. Ve ne yapıyorum? Her seferinde kontrol ediyorum. Buradayım. Bakın, demek ki burada da siyah koymam gerekiyor. O siyahı nereye koyacağız ona bakmamız lazım. Evet, şu anda dışarıda durması daha uygun gözüküyor. Şurada, şu çizgide. O nedenle içeriye gri, dışarıya da siyah alacağım. Şu. Şimdi bu kısmı tamamlayayım ben. Şimdi arkadaşlar şu kısmı yapacağız. Şurayı. Yine aynı şekilde böyle ilerliyorum. Ve çalışma boncuğuma geleceğim. Hangisi? Bu. Bunu da çalışmam gerekiyor. Şöyle bakıyorum burada. Yine dışarı siyah koyacağım. Şöyle alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Şu. Şimdi dönüp gelip buraya dörtlüyü yapalım ve şuradaki bakın bu siyahı koyacağız. Dönelim buradan. Çalışma boncuğuma geleyim. Hangisinde çalışacağım? Bunda. Şöyle tutuyorum bakın. Şu. Şimdi burada da içeride bakın şu içeride olacak. Tam onun üstünde duruyor bakın. Tam siyah boncuğun üstünde duruyor çizgi. Oraya siyah boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Şu. Şimdi gri. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra bakın şöyle. Bunu turluyoruz. Şöyle hepsinin içinden birbirine tutturuyoruz. Şu. Ve şuradan ilerliyorum. Hepsi tutmuş olması gerekiyor birbirini. Şimdi buradan devam edebilirim. Şuradan böyle devam ediyorum. Veya buradan devam edebilirim. O hani size bağlı. Ben şuradan böyle devam ediyorum. Yine mantığını anlatarak gideyim. Şimdi buraya geldim.
Şuradan buna çıkıyorum. Bu çalışma boncuğu. Burada. Şu çalışma boncuğumuz. Siyahları koymuşuz. Bakın bu arada bu kadar kare hepsi gri olacak. Siyahlar burada ayırıyor. Burada siyahları koyacağız. Yani şu kısım komple gri olacak. Bakın boş çünkü. Ben şimdi bu kısmı yapayım. Tamamını. Sonra bu bölümde nereleri siyahları koyacağız onlara bakalım. Şimdi bakın buraya ilerledik geldik. Bu kısımdayım. Bunun da dış bölümüne zaten kenar kısmı olduğu için kenarların tamamı siyah oluyor. Buradan ilerleyip siyahı yapıyorum. Öyle buna gelmem gerekiyor. Şu. Buradan buna giriyorum. Bu başlangıç noktamda. Şöyle. Şimdi burası siyah. Siyahı da buraya yerleştiriyorum. Şu. Evet, şimdi turlayarak bu kısmı da bitirelim. Bu şekilde içinden turlayarak geçiyorum. Çalışacağım. Boncuğa geleceğim. Şöyle. Buradan giriyorum. Ve buradayım. Şimdi yine yerleştirip ne koymam gerektiğine bakıyorum. Şurada. Dış bölümde olduğum için siyah. Önce siyahları koyuyoruz. Böyle. Şimdi arkadaşlar tabii bir de alt bölümü var bunun. Aynı şekilde. Şuraya geliyorum. Nasıl? Bakıyoruz. Şöyle. Bu kısımlar bakın böyle. Şurada 2 tane küp gri olacak komple. Sonra buradaki kenarda siyah olması gerekiyor. Şimdi ben önce şunu tamamlayayım. Burada çünkü siyah bölüm yok. Sonra buraya geldiğimizde yine beraber yapalım. Bakıyorum dış bölüme koymam gerektiğini görüyorum. Tam çizginin üstüne geliyor çünkü böyle koyduğumda. Şimdi 4 tane siyah alıyorum. Ve buraya giriyorum şu. Böyle. Bu şekilde burada da yine dışa koyacağım ve bu kısmı tamamlayacağım. Sonra arkadaşlar şu bölümlere geleceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın bu zaten belli oluyor. Buradan şu çalışma boncuğundan başlamam gerekiyor. Burası dışarıda kalacak. Böyle olacak. Şimdi önce bunu bir tamamlayayım. Sonrasında bu bölümlere gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kısmı da şuradaki siyahlarımızı yerleştirerek tamamladık. Şöyle. Şimdi buraya gelip çalışmaya devam edebiliriz. Şuradan böyle çalışmaya devam edebiliriz. Ve şu şekilde böyle tamamlayıp buraya çıkarız. Böyle. Şimdi gelelim veya buradan başlayabiliriz. İsterseniz öyle yapın. Daha sizin için daha kolay olabilir. Şimdi oraya çıkalım. Çalışma boncuğuna gidelim ve o kısımdan devam edelim. İlerliyorum ben oraya.
Burası bizim çalışma boncuğumuz. Bakın geldim oraya. Şu. Zaten burada bir girinti oluyor. Yani burası boş anlamında. Şimdi burayı çalışacağım. Burayı çalışacağım. Dışarıya siyah koyuyoruz. Çünkü sınır oluyor. Sınırlar yani dış bölümlerin tamamı siyah olacak. Şu. Giriyorum. Buradan bu şekilde devam ediyorum böyle. Böyle devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kısma geldim. Şunu şöyle burayı da bitireyim. Şimdi burası yine normal gri oluyor. Şimdi buradan çalışma boncuğuna gelelim. Şu. Hep dediğim gibi yerleştirerek gidiyorum. Ve burası zaten dış kısmı olduğu için siyah gelecek. Şu kenarlar siyah olacak. Üst de siyah olacak. Onlara dikkat ederek şu kısmı bitiriyorum. Şimdi koyalım. Her seferinde yerleştirerek gitmem gerekiyor. Bakın şimdi buradan içeriye yapacağım şu kısmı. Buradan buna giriyorum. Bu da bu. Şimdi şöyle koyalım. Bakın şimdi bunu yapmam gerekiyor. Şu kısma dikkat edeceğim. Şu ikisinde de siyah olacak. Önce şöyle bir geleyim. Böyle. Buradayım. Tabii turlamayı unutmayalım. Turlamayı unutmayalım. Şimdi burada göstereyim diye ben geçtim. Şimdi 4 tane siyah alıyoruz. Sarı ve gri. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi yukarı çıkıp şu sarıyı dörtleyelim. Ve şöyle geçeyim. Şimdi koyalım tekrar. Bakın bu üst kısmı üstteyim. Orası da siyah olacak. Şöyle. Şu kısmı siyah olacak. Şöyle. Tekrar gri koyuyorum. Şimdi arkadaşlar böylece bu bölümü böyle bitirmiş oluyoruz. Şu bölümü. Buraya gelmem lazım. Şöyle. Evet. Ve bizim buradan devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bu kısma siyahlara dikkat ederek devam etmemiz gerekiyor. Şimdi ben içini turlayayım önce içlerini. Şöyle bu kısımları turlayacağız. Bakın oradan girmemem gerekiyor. Böyle girmem lazım. Şöyle. Evet. Şimdi işlerini turlayıp
şuradaki çalışma boncuğuna geleceğim ve bu kısmı yapacağız. Şimdi onu bir geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi burada dışarıya yine siyah koyup şu şekilde burayı yapacağım. Şimdi bunda niye siyah koyuyoruz? Hani dümdüz niye yapmıyoruz? Nedeni arkadaşlar, patchworklerde biliyorsunuz dikişli bölümler var ve o bölümler zaten deseni ortaya çıkartıyor. O nedenle ben de bu şekilde çalıştım. İsterseniz düz olarak tabii ki çalışabilirsiniz. Ama ayrı bir hava veriyor yani siyahları koyduğumuzda. Zaten desen elinizde var. Yolunu da öğrendikten sonra gerisi kolay. Şu şekilde yapıyorum. Sadece uzun bir iş arkadaşlar. Bizim zaten biliyorsunuz öyle kısa işlerimiz yok. Hepsi uzun ve öğrenmek için arkadaşlar. Amaç burada öğrenmek, farklı işler yapmak. Hani güzel böyle 5 dakikalık bileklikler ya da takılar değil. Yani aynı zamanda kafa çalıştırıcı işler bunlar. Evet, şu şekilde yapıyorum. Şimdi buraya 4'e tamamlayalım. Şimdi bakın buraya geldim. Benim şuraya bir sıra şu şekilde bir sıra öreyim. Daha doğrusu şuradan itibaren tabii komple gri olacak burası. Dümdüz gidiyor. Sadece şurada siyahları koyacağız. O kısma kadar geleyim ben. Ondan sonra nasıl devam edeceğiz? Tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yine siyahlı bir bölüme geldik. Onu nereye koymamız gerekiyor? Bakın, içeride olursa daha iyi olacak gibi. O nedenle önce grileri yerleştiriyorum. 4 tane. Şuradan bundan çıkmışım. Bu karşıdakine. Şimdi 4 tane siyah. Buraya giriyorum. Şu. Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi yaptıkça mutlaka yerleştirerek gidelim. Bu şekilde. Bakın şimdi bu kısımda artık siyah yok. Burada yok. Burada yok ama şu kısımda var. Şimdi 2 tane grili yapacağız. Yani buraya ama bunun dış kısmına siyah koyacağız. Şuraya gelelim önce. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet. Şöyle. Şimdi burada ben şuraya bir grili grubu yerleştireyim. Şimdi burada arkadaşlar ben orayı yapayım. Çünkü şurada bunun da içini turlayacağım. Bunun da içini turlayacağım. Şu kısma geldiğimizde siyahı yerleştireceğiz. Sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, şablonu takip ediyoruz sadece. Yaptığımız iş o. Şimdi burada içeri koymam gerekiyor siyahı. Şimdi ama bakın, dışarıdayım ben. Dışarıdan çıkmışım. Buradan bir kere 4 taneyi alıyorum ve şuna giriyorum. Şuradan. Şu. Ve şimdi içeri siyah yerleştiriyorum. İçeriye siyah. 4 tane. Şu. Böylece bakın, buranın siyahını da yerleştirmiş olduk. Şimdi burada
2 dilimi yapalım. 2 dilimi ve en son yine çizgisinde siyah olacak. Bunları atlamadan ve sürekli kontrol ederek yapmamız gerekiyor. Şuraya geleyim. Ve mutlaka turlamamız lazım. Ve çalışma boncuğu burası. Buna geliyorum. Şimdi buraya bir küp yapacağım. Sonra bunu yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi buraya da siyahımızı koyuyoruz. Dış sınır olduğu için zaten buradan içeri giriyorum. Şimdi griyi yerleştiriyorum. Bu şekilde. Ve tabi turlama işlerini yapmamız gerekiyor. Sonra aşağıya iniyorum. Çalışma boncuğuna. Ve buraya geliyorum. Artık arkadaşlar kavradığımızı düşünüyorum. Sistem aynı çünkü. Burayı yapıyoruz. Devam ediyorum. Ve buraya kadar geldikten sonra şu kısımdan da bir ilave yapacağız. Tabi bunların hepsi siyah oluyor. Yani şu kısım böyle kenarları siyah. Şu bölüm bu bölümü alıp oraya koyar gibi düşünün. Bu şekilde. Buradan başlamam gerekiyor buna. Sistem bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra üzerine beraber süsleyelim. Nasıl yapacağız ona bir bakalım. Oldukça uzun bir iş. Mantığını anlamanız gerekiyor. Ki bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi ben tamamlayayım. Siz de bitirdikten sonra üzerine neler yapabiliriz ona bakacağız. Evet arkadaşlar, şablonumuzu uygulayarak birebir ölçülerde bu şekilde patchwork modelimizi tamamladık. Ama tabii üzerine süslemeler yapacağız. Şimdi bunda olduğu gibi bunu nasıl yapacağız? Veyahut bunu da aynı şeyi mi yapalım ya da farklı bir şey mi yapalım? Belki ben bir papatya koymayı düşündüm üstüne. Ama tabii bunları siz yapmak isterseniz nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Şimdi ölçüsünü de bir bakalım ne kadar olmuş. Şöyle diyeyim. 19 santim oluyor arkadaşlar. 19 santim oluyor. Bir uçtan bir uca. Eğer bileğiniz daha kalınsa yani şu bölümü bir tane daha buraya yapabilirsiniz. Aynı şekilde veya farklı bir kapamayla da bunu uzatabilirsiniz. Bu da öyle. İnçine de bakalım ne kadarmış. Şöyle yapalım. Evet. 7,5 inç arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle baktığımızda evet 7,5 inç. Şimdi bunu önce bir bakalım nasıl yapacağımıza. Şimdi isterseniz benim yaptığımı da bu şekilde boş şablon olarak alıp mantığını anladınız. Bunun da ekran görüntüsünü alıp arkadaşlar bunun üzerinden de çalışabilirsiniz. Yani eğer şablondan anlamıyorum derseniz bunun üzerinden de çalışabilirsiniz. Bu da sizin için bir yol gösterici olur. Şimdi öncelikle ben bir koyuyorum böyle nasıl dizayn edeyim diye. Bir bakıyorum nasıl yakışıyor mu diye. Şu dörtlü grupların üzerine şuralara şöyle mesela bunları yerleştireyim. İlk etapta. Bunlar hangileriydi ona bakalım. Şu kısım, bu kısım ve şu aralar. Onlara gördüğünüz gibi bu çek boncuklarını yerleştiriyorum. Şunları böyle yerleştiriyorum.
Şu da bu. Diğer şuraya da yerleştiriyorum. Öncelikle bunu yerleştirmeden önce kapamalarınızı dikmenizi öneririm. Çıt çıtları. Daha sonra bunları yapalım. Çünkü çıt çıtları dikerken daha sonra zorlanabilirsiniz. Şimdi diğer boncukları geçelim. Şöyle şuradaki ara bölmeye bakın, biz şöyle bir siyah ara bölme var. Onların içine bunları yerleştiriyorum. Şöyle bir bölümüne. Bu değil tabii. Şu. Sonra alttaki şu parçaya da bunu yerleştiriyorum. Sonra ben şu kısma buradakini alıp buraya koyuyorum. Hani yan yana getirmemeye çalışıyorum bu bölümü. Öncelikle bunu koyup böyle bakıyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmediyse rengi değiştiriyorum. Sonradan dikeceğim. Şimdi buraya mavileri öncelikle komple tamamlıyorum böyle. Dikmeden bir bakıyorum. Şu. Şimdi bunu, şu kısmı mesela buraya bunu koyabilirim. Bakın hep o yaptığımız siyahların arasına bunları yerleştiriyorum. Hani o bana yol gösterici oluyor. Şurası bir bölüm oluyor. Şu. Bunu şimdi buraya, üstte bunu yerleştiriyorum. Şimdi alt tarafa yine fuşyaları yerleştireceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bir bölümde var. 12 tane. 4 bölüm oluyor. 48 tane fuşya gidiyor yani. 48 tane de mavi gidiyor arkadaşlar. Bundan da 1, 2, 3, 4, 5, 20 tane de çek kristali gidiyor. Hani isterseniz kaç tane gidiyor diye. Evet. Bu, eğer biz bunu kristalli yapacak olursak bu şekilde oluyor. Kristalli yapacak olursak bu şekilde oluyor. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim size. Şimdi ama ben bunu kristalli yapmak istemiyorum. Bir tane var benim. Bunu farklı bir model yapayım dedim. Şu şekilde. Peki ne yapabilirim? Papatyalar yaptım arkadaşlar. Bunu şimdi çıkartıyorum. Nasıl dikeceğimizi de göstereceğim tabii size. Şimdi dedim ki değişik olsun. Şöyle papatyalar yaptım. Onları size şimdi bir tanesini göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şöyle buraya dik tutturacağım bunları. Bunu böyle koyup
Şuralara birer tane daha koyabiliriz. Şöyle. Yani bir tane de şuraya koyarız ya da buraya birer tane daha koyarız. O artık bizim zevkimize bağlı. Şu şekilde böyle yapabiliriz. Şimdi yani papatyaları koyalım dedim. Onları nasıl yapıyoruz? Onu da göstereceğim size. Öncelikle bunu bir dikelim. Sonra papatyaları nasıl koyuyorum? Onu papatyayı nasıl yapıyorum? Ona bakalım. Evet arkadaşlar dedik ki e, ister boncukları yerleştirelim isterse çiçek yapalım. Her ikisine de öncelikle çıt çıtlarımızı dikelim ki daha kolay çalışalım. Daha sonrasında şimdi çıt çıtlarımızı şöyle ayıralım. Evet 4 tane çıt çıt dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuraya bakın bu. Şunları oraya dikeceğiz. Şu şekilde 4 taneyi böyle dikiyoruz. Şimdi ben bunlardan bir tanesini dikeyim. Şöyle buraya getiriyorum. Ve şuradan geçelim. Bunu ortaya şöyle tutturuyorum. Boncuklarımızdan çok fazla geçtiğimiz için zor geçebiliriz. Dikkatli bir şekilde şu. Bunu buradan geçelim. Böyle tutturarak gidiyorum. Şu. Bunu olmadı ipe de tutturabiliriz bu şekilde. Ben geçelim. Şöyle. Aradaki boncuktan geçmedi. O nedenle şuradan gireyim. Bunu şu şekilde aralarından geçerek böyle boncuğa arasına tutturabiliriz. Şu şekilde. Buradan giriyorum. Arada kalıyor. Dışarıdan belli olmuyor. Yan yana getirmeye çalışıyorum. Şuradan bunu bir deneyeyim. Geçecek mi? Tabii geçmiyor. Zorlamıyorum arkadaşlar. Buradan ilerliyorum. Şöyle yine boncuğun arasına geçirdim. Şu ve böyle yan yana getirdim bunları. İki ucu. Şimdi bağlayacağım buraya. Bir kere daha geçeyim. Çünkü önemli bu kapama bölümleri biliyorsunuz. Evet. Ve burada bunu bağlıyorum. Bu şekilde. Eğer sağa solu yokluyorum arkadaşlar. İçlerinden geçip de düğümü saklayabileceğim bir boncuk var mı diye. Evet. Şu şekilde kapadım. Şimdi burada bunu keseceğim.
Evet. Şimdi geliyorum diğerlerini dikmeye. Şimdi aynı şekilde ben bunları dikeyim. Bunları aynı şekilde dikeyim ben. Sonra alt bölümünü nereye dikiyorum onu da göstereyim. Ve papatya bölümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar bu tarafı bitirdim. Diğer tarafı dikerken dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın böyle kapanacağı için şu şekilde aynı tarafa değil ters tarafına dikmemiz gerekiyor. Şu şekilde kapanacağı için buna dikkat etmemiz lazım. Şunu yine buraya dikiyorum bu şekilde. Buradan ilerleyip buraya dikeceğim. Tabi buralardan dediğim gibi çok geçtiğim için geçilmiyor. Biz bunu böyle aradan şu şekilde boncukların arasında bırakacak şekilde yerleştirerek ilerliyorum şöyle. Düzgün bir şekilde. Tabi arada yokluyorum eğer geçen varsa arkadaşlar yine de geçmeye çalışıyorum. Buradan geçti mesela. Bir yine bakayım geçecek mi? Şöyle. Yine mesela bu araya tutturabilirim böyle. Geçmediği zaman zorlamıyorum. Bakıyorum şuradan. Şimdi ikinci boncuktan geçmemişti. Şuna bir bakacağım. Evet. Geçmediğinde dediğim gibi zorlamıyoruz. Böyle aradan şu tarafa geçelim. Böyle tutturarak gidiyorum. Şimdi buna bir bakalım. Geçmiyor çünkü oldukça fazla geçtik buralardan. Zaten şimdi arkasına da baktığımızda boncukların arasına girmiş olacak. Bakın ipler gözükmüyor böyle. Gözükmeyecek. Araya sıkıştırıyorum. Şu aralarına sıkıştırıyorum. Tekrar yapalım ve yan yana getirip bağlayacağım. Şu. Evet, dediğim gibi arada deniyorum geçer mi diye ama geçmiyor. Evet. Şöyle. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra yan yana getirdim.
Şu. Şimdi tekrardan buraya bir düğüm yapalım. Bu şekilde. Evet. Şimdi keselim bunu ve diğer 3 taneyi de ben dikeyim. Bunu da keselim böyle. Evet. Şu şekilde olacak. Kontrolümüzü de yapalım. Bu buna gelecek. Şimdi diğerlerini dikeceğim. Bu şekilde kapanacak. Evet, ben diğer üçünü dikeyim. Sonra üst kısmında tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar, şimdi çıt çıtlarımızı diktik. Şöyle. Bu şekilde çıt çıtlarımızı diktik. Şimdi ilk etapta boncukları nasıl dikeceksiniz onu göstereyim. Önce onlara bir bakalım. Dedik ki bu dörtlü bölümlere bunları yerleştiriyoruz. Şimdi şunları yerleştiriyoruz. Bir tanesi altta kalacağı için arkadaşlar bunlardan 16 tane gerekiyor çek kristali. Çünkü bu dörtlü bölümlere sadece şöyle dörtlü bölümlere bunları yerleştireceğiz. Şimdi nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Buralara da biliyorsunuz bunları yerleştireceğiz. İlk etapta yaptıktan sonra bunları böyle kendiniz dizayn ettikten sonra bir resmini çekin arkadaşlar. Ve ona bakarak sonra tekrar yerleştirmeye başlayın. Şimdi mesela bunu nasıl dikeriz onu gösterelim. Şuradan şöyle çıkıyorum. Burada kalsın bu. Şuradan iniyorum. Bir şu şekilde bunu da alıyorum. Bu. Ve ben bunu buradan şöyle geçiyorum. Aşağı doğru. Şu. Böyle yerleştiriyorum içine. Bu burada kalsın. Eğer biterse oradan devam ederim. Sonra tekrar buraya geliyorum. Böyle. Hep üst tarafta olmaya dikkat ediyorum. Nasıl? Yani şu anda böyle yerleştireceğim. Bakın hep üstten geliyor. O nedenle şimdi üste geçmem gerekiyor. Şu. Buradan çıktım. Ve buraya geliyorum. Bakın üstteyim şimdi. Bu taraftayım. Bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Bu sefer buradan yukarı çıkıyorum. Şöyle. Şu. Alayım böyle. Daha net görün. Buradan çıkıyorum. Şu. Böyle yerleştiriyorum bunları. Yine yukarı çıkıyorum buradan. Şöyle. Tabii yolundan gitmeye yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu böyle gidiyorum. Şimdi burada mesela aşağıda inebilirim. Çünkü yukarı doğru konması gerekiyor ya. Bakın burada mesela çünkü bu şekilde gelebilir. Yani şunu demek istiyorum. Bu böyle. Bakın şu. Yani bu şekilde yerleştirmeyeceksiniz. Eğer öyle yerleştirdiyseniz hep öyle gidin. Şimdi buraya geldim. Bu.
Çıkıyorum. Yerleştirdim. Sonra ilerliyorum. Dedim ya, yukarıda gelecek hep. Böyle böyle. Şimdi buraya. Bunu koyuyorum. Bir. Şimdi yani bu buradan çıkmışsa karşıdan giriyorum. Şöyle bu taraftan giriyorum. Bu buradan çıkmış. Böyle giriyorum. Şu. Siz bu başlara farklı boncuk da koyabilirsiniz ama ben kendi boncuğunu yakıştırdım. Böyle ilerliyorum. Evet arkadaşlar, böyle ilerledik, buraya geldik. Şimdi önce fuşyaları bitireyim. Şöyle iniyorum. Yine buradan gidiyorum. Buradan çıkacağım. Ve şöyle geliyorum buraya. Dedim ki hepsi yani böyle tepe tepe, yani üste doğru bakacak. Şimdi bunu alıyorum. Bir tane de bundan. Bir de bu. Bunu şimdi burada ya, şöyle çıkıyorum. Tersten giriyorum. Böyle çıktıysa bu taraftan giriyorum. Şu. Şimdi dönüp böyle geliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yolundan ilerlemem gerekiyor. Benim şurada olmam gerekiyor. Bu bilekliği arkadaşlar olabildiğince ince iple yapmaya çalışın. Çok fazla çünkü girip çıkıyoruz. Evet. Şimdi buradayım. Bunu da yine bu şekilde, bakın böyle çıkmışım. Buradan giriyorum. Şimdi aynı şekilde inip burayı bu şekilde dolduruyorum. Böyle böyle yapıyorum. Fuşyalar bittikten sonra mavilere geçiyorum. Bu şekilde, yani sistem böyle. Ama dedim ki ben kristal koymayacağım, çiçek koyacağım. İsterseniz hem kristalli hem çiçekli de yapabiliriz. Bunları yerleştirdikten sonra mesela buralara böyle çiçekler de koyabiliriz. Yani bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu da değişik bir model olur. Şimdi bunları yapalım. Tabii ben şu an tam karar vermiş değilim ne yapacağımı, ama çiçeği de gösterip size yerleştireceğim. Belki bu kısma şöyle bir sadece çiçeği buraya mesela monte edebilirim. Buraları kristal kalabilir. Öyle de olur. Yani bir sürü şey yapabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi kristalleri koyup ortasına 1, 2, 3 mesela 3 tane ya da 2 tane papatya koyabilirsiniz. Bunları yaparız. Şimdi ben papatyayı nasıl yapacağım ona da bir bakalım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar papatyamızı bir tane papatyayı yapalım. Nasıl yapıldığını görün. Onları isterseniz siz benim ilk başta gösterdiğim şekilde
sadece papatyalı olarak da yapabilirsiniz. Evet, şimdi 12 tane sarı boncuk alıyoruz. On iki tane. Bunu ilerletiyorum ve şöyle ikisinden geçiyorum. Şu. Şimdi 20 tane alıyorum. 20 tane. 2 şöyle 20 tane. Şimdi bu 20 boncuğu şuradan bir tane araya alacak şekilde alıp şöyle ilerliyorum. Şimdi tekrar 20 tane alıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bunu yine buradan bakın şu çıktığım burası bu ve 3 tane şu. Tekrar 20 alıyorum. Bunu yine şuradan ve 3 tane yani şu şekilde ilerliyorum. Tekrar 20. Gene 20 alıyorum şu. 20 tane. Bunu şuradan geçiyorum ve gene 3 tane ilerliyorum. Şu. Tekrar 20 alıyorum. Yirmi tane alıyorum. Bunu yine buradan ve 3 tane ilerliyorum şöyle. Şimdi tekrar 20 alıyorum. Şu. Yine 20 bu. Bunu şimdi ilerliyorum. Burası önemli. Böyle tam şuradan çıkıyorum yine. Şu. Şimdi ikinci katı yaparken şu aralardaki boncuklarda yapacağız. Bakın bu aralarda boş boncuklar var. Şu. Bunlara çalışacağız şimdi. Bunları yaparken de arkadaşlar şeffaf boncuk kullandım. Güzel oldu. Şöyle. Bunu koyduk. 6 yapraklı. Ve yine çek kristalleri kullandım. 6 tane. Bunda. Şöyle 4'er tane yanlara koyuyoruz. 4 tane şeffaf bu. Şu. Bir tane çek. Tekrar 4. Şu. Bu takım böyle. Bunu şuradan çıktık. Şundan.
ilerliyorum. Diğer ortadakine geliyorum. Şuna. Şu. Şimdi hep aynı işlemi yapıyorum. Bunu şundan geri dönüyorum. Şu. Ve şuraya çıkıyorum. Şimdi tekrar hep aynı işlem. Şu. Buradan çıkıyorum. Ve tekrar bunu şöyle geçiyorum. 3 tane ilerliyorum şu. Hep ortadakilere girmiş olmam gerekiyor. Şu iki yaprağın arasında kalan sarı boncuğa böyle. Şimdi tekrar bunu da buradan böyle çıkıp şuna geliyorum. İkisinin arasında. Şimdi son. Bunu da buradan çıkıyorum. Şu. Böylece papatyamız bitmiş oldu. İlerleyip iki ucu yan yana getiriyorum. Öyle tersten yapalım. Buradan geçeyim. Şöyle bu ucun yanına getireceğim buna. İki ucu böylece yan yana getirdik. Bunu bağlayıp kesebiliriz. Ama dikeceğimiz için diğer bir tarafa bağlayalım fakat kesmeyelim. Yani diktikten sonra diğer bilekliğimizi diktikten sonra keseriz. Şimdi bunu düzenleyelim. Şu şekilde duracak. Evet. Böyle. Şimdi dedim ki bunu mesela üst tarafına sadece bunu dikebilirim. Şöyle. Şuraya. Dikebilirim. Diğer tarafları kristalli kalabilir. Veya değişik bir sürü yapıp işte üzerine attırabilirim. Başta gösterdiğim gibi. İşte bunu böyle yapayım. Burasını tutturayım ben bunu. Önce şunu yok edelim arkadaşlar. Bir tarafından bağladık çünkü bunu. Evet. Bunu bağladık. Şurayı bir yakalım. Şöyle bu burada. Şuraya giriyorum. Tabii çok fazla girdiğimiz için buralardan dikkatli girmemiz lazım ki boncukları kırmayalım.
Şöyle. Bunu ilerleyip şuradan bir yerden tekrar böyle aradan da tutturabiliriz. Tabi biraz zor oluyor bunları yapmak. Şöyle yuvarlak formunu bozmadan şuradan girelim. Evet, şuradan geçelim. Şimdi artık bunu bağlayalım burada. Şöyle geçeyim. Burada bunun ipine bağlayabilirim. Ve keselim arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela bu şekilde oldu. Ben devam edeceğim sonra kristallere. Şöyle. Böyle kristallerimizi de koyarız sonra. Ya isterseniz her tarafını bundan yapabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi sadece kapama yerinde bunu kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi ben bunun kristallerini doldurayım. Sonra bitirelim işimizi. Böylece bilekliğimizi tamamladık. Kristallerimizi koyduk. Dediğim gibi isterseniz sadece papatyalı yapabilirsiniz veya hem papatyalı hem kristalli yapabilirsiniz. Eğer papatyaları bunun üzerine koymak isterseniz yine bu orta kısımlara böyle papatyalar yerleştirebilirsiniz yapıp. Ben böyle kullanacağım ama siz isterseniz yine biraz daha ilaveler yapabilirsiniz. Bunun gibi bu şekilde. Hani ben göstermek için sizlere papatyaları da hazırladım böyle. Nasıl olur diye merak ederseniz şu şekilde mesela yapabilirsiniz. Yine ortalarına birer tane kristal koyabilirsiniz. Yani oldukça şımarık bir bileklik olur. Evet arkadaşlar, böylece bir işimizi daha bitirdik. Oldukça uzun bir iş oldu. Ama dediğim gibi bizim kısa işlerimiz yok. Böyle kolay işler yok. Bunlar hep proje türü işler arkadaşlar. Evet, böylece bunu da tamamladık. Bundan sonraki işlerimizde genelde bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın.